30 gün boyunca sirke içersen ne olur? Bak hiçbir doktor sana böyle anlatmaz. Gel sana mekanizmasını anlatayım. Her sabah aç karnına sirke içen milyonlarca insan var. Kimi kan şekeri düzeldi diyor, kimi dişleri mahvoldu diyor. Peki hangisi doğru? Sirke insanlık tarihindeki en eski biyolojik ürünlerden biri. Antik çağlarda yaraları temizlemek için kullanmışlar. Günümüzde ise özellikle elma sirkesi kilo verme, kan şekeri kontrolü için neredeyse doğal ilaç gibi sunulmaya başladı. Ama önemli bir soru var. Sirkeyi her gün içtiğimizde vücudumuza gerçekten ne oluyor? Öncelikle sirkenin en güçlü ve en net bilimsel etkisi kan şekeri üzerine. Karbonhidratların sindiriminde görev olan alfa amilaz enzimini baskılıyor. Bu ne demek? Yediğimiz ekmek, pilav veya makarna daha yavaş şekere dönüşür ve kan şekerinde ani yükselmeler azalır. Klinik çalışmalar göstermiş ki tip 2 diyabetli bireylerde açlık kan şekerini 20-25 mg desilitre civarında düşürmüş. Hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık kan şekerinde de anlamlı azalmalar yapmış. Bu yüzden sirke özellikle karbonhidrat ağırlıklı öğünlerde etkili olabilir. Bir diğer mesele kilo verme ve tokluk üzerine olan etkileri. Sirke kilo kontrolüne 3 temel mekanizmayla etki ediyor. Birincisi mide boşalmasını yavaşlatıyor. Yani daha uzun süre tok hissediyorsun. İkincisi AMP kinaz dediğimiz yolu aktive ediyor. Bu da yağ yakımını arttırıyor. Üçüncüsü şu meşhur kilo verme ilaçları var ya, işte onlara benzer etki ediyor. GLP-1 ve peptit T'yi yükseltiyor. Yani tokluk hormonlarını arttırıyor. 12 haftalık çalışmalarda gösterilmiş ki vücut ağrında ve bel çevresinde istatistik olarak anlamlı bir şekilde azalma göstermiş. Ama şunu da net söyleyelim. Sirke tek başına mucize değil. Sadece destekleyici. Bunların dışında prebiyotik olduğu için bağırsak sağlığı üzerine faydaları var. Bağırsak bariyerini güçlendiriyor. Zararlı bakterinin çoğalmasını baskılıyor. Yine faydalı bakterileri de arttırıyor. Dolaylı olarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Yine kalp sağlığı ve ruh sağlığı üzerinde de etkileri var. Özellikle kötü kolesterolü düşürüyor. HDL dediğimiz iyi kolesterolde artış sağlayabiliyor. Ve yine B3 vitamini olan niasin üzerinden de depresif ruh halini azalttığı söyleniyor. Ama önemli bir mesele var. Öyle kafana göre kullansan sıkıntı yaşarsın. Eğer sirkeyi doğrudan içersen diş minesinde geri dönüşümsüz hasarlar başlar. Aşırı tüketiminde potasyum düşüklüğü olur. Uzun vadede kemik kaybı, osteoporoz dediğimiz durum meydana gelir. Hele bir de özellikle diyabet ilaçları, idrar söktürücüler ve dikosin kullananlarda ciddi etkileşimler görülebilir. Peki doğrusu ne diye soruyorsan, eğer sirke içeceksen 1-2 yemek kaşığı en az 1 bardak suyla seyretmen lazım. Mümkünse pipet kullan ve öğünün başında sirkeyi tüket. Sonrasında ağzı suyla çalkala mutlaka ve en az 1 saat sonra da dişini fırçala. Sirkeyi vücudun metabolik trafik polisi gibi düşünebilirsin. Doğru kullanırsa düzen sağlar ama aşırı kullanırsa da sistemi bozar. Yani neymiş? Doğal olan her şey o kadar da güvenli değil. Kararında, dozunda güvenli ama dozu artırırsan, dengesiz kullanırsan bu zehre dönüşür. Sirke de buna dahil. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerine paylaşmayı ihmal etme.